Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ana yemek tarifim için 350 gram kıymayı uygun bir kabın içine aldım ve üzerine bir adet yumurta ekledim. Şimdi baharatlarını ve tuzu ekliyorum. Baharat miktarını ve çeşidini damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Bir su bardağı galeta unu ekliyorum. Sarımsağı unutacaktım. Hemen sarımsağı ekliyorum. 4 diş sarımsak ekledim. Ve hemen kıymamı yoğuruyorum. Kıymayı yoğurdum ve şimdi misket büyüklüğünde köfteler yapıyorum. Böyle avucumun içinde yuvarlayarak köfte hazırlıyorum. Gerek duyduğumda arada bir elimi suyla ıslatıyorum. Bu şekilde tüm köftelerimi hazırladım. Daha önce yıkayıp ayıkladığım Brüksel lahanasının ortasını kesiyorum. Ben bir paket Brüksel lahanasını kullandım. Şöyle köfteyi tam ortasına yerleştiriyorum. Lahanayı keserken dikkat ediyorum. Tam kesmiyorum. Köfteyi de bu şekilde arasına yerleştiriyorum. Yetmeyen yerlerde aynı şekilde arpacık soğan kullanıyorum. Aynı yöntemle. Ve şimdi üzerine 3-4 diş sarımsak atıyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası ve bir yemek kaşığı da biber salçasını uygun bir kabın içine aldım. Üzerine 2 su bardağı su ekliyorum ve salçayı açıyorum. İki su bardağı su kullandım. Duruma göre suyu azaltıp çoğaltabilirsiniz ve tuz ekledim. Şimdi de toz biber ekledim ve kekik ekliyorum. Şimdi sosu karıştırıyorum. Hazırladığım sosu tepsiye ekliyorum. Şimdi biraz üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Çok fazla değil, biraz gezdiriyorum. 2 adet pişirme kağıdını ıslatıyorum. Islattığım kağıtları tepsinin üzerine sereceğim. İkisini de üst üste tepsinin üzerine seriyorum. Bu şekilde yemeği fırına atacağım. Son 10 dakika kala üstünden alacağım. Ve ısıtılmış 180 derece fırında yemeği pişireceğim. Yemeğimiz pişti. Çok lezzetli görünüyor. Çok iştah açıcı. Gerçekten iftar sofrası için harika bir yemek oldu. Deneyen herkese afiyet olsun. Ve şimdi çorba tarifimize geçiyoruz. Mutfağıma hoş geldiniz. Osmanlı Sarayı'ndan günümüze gelen nefis çorbamız için önce küçük bir fincan zeytinyağını tencerenin içine aldım ve üzerine doğranmış bir adet soğan ekledim. Şimdi soğanları biraz kavuruyorum.
Soğan biraz kavruldu ve içine 1,5 yemek kaşığı un ekliyorum. Unu da soğanla beraber biraz kavuruyorum. Eğer videomu beğenirseniz lütfen beğen butonuna basıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Eğer halen kanalıma abone değilseniz videomla ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ve şimdi daha önce yıkamış olduğum 1 su bardağı kırmızı mercimeği ekliyorum. Kırmızı mercimeği ekledikten sonra şöyle biraz karıştırıyorum. Ve 6 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Suyu eğer az gelirse biraz daha ilave edebilirim. Şimdi çorbayı pişirmeye bırakacağım. Çorba pişirirken ben de terbiyesini hazırlayacağım. Terbiyesi için bir yumurtayı uygun bir kabın içine ekliyorum. Ve üzerine 1 bardak süt ekliyorum. Ve sıkmış olduğum yarım limon suyunu ekliyorum. Şimdi malzemeleri güzel bir şekilde çırpacağım. Ve şimdi blenderdan geçiriyorum. İçinde hiç tane kalmayacak şekilde blenderdan geçireceğim. Çorbanın ipeksi bir görüntüsü olacak. Çorbayı blenderdan geçirdim. Şöyle kontrol ediyorum. Bu arada üzerine gelen köpükleri de alıyorum. Blenderdan geçirdikten sonra daha fazla köpük oluşuyor. Bir iki kepçe çorbayı terbiyenin içine ekliyorum alıştırmak için. Ve karıştırdıktan sonra şimdi terbiyeyi çorbanın içine ekliyorum. Ekledikten sonra biraz karıştıracağım. İçinde limon olduğu için kesilmesin. Şöyle yavaş bir şekilde biraz karıştıracağım. İçine tuz ve 1 tatlı kaşığı nane ekliyorum. Kanalımda birçok farklı çorba tariflerini bulabilirsiniz. Dilerseniz onlara da göz atabilirsiniz. Namı diğer çeşmi nigar çorbamız için 1 yemek kaşığı tereyağı tavanın içine ekledim ve tereyağını eritiyorum. İçine biraz pul biber ve biraz da toz biber ekliyorum. Dilerseniz naneyi de bu şekilde içine ekleyebilirsiniz. Ama ben çorbanın fazla kararmasını istemediğim için naneyi önceden ekledim. Ve şimdi tereyağını da ekliyorum. Tereyağını tencereye ocaktan aldıktan sonra da ekleyebilirsiniz. Ve çeşmi nigar çorbamız servise hazır. Sağlıklı, besleyici ve çok lezzetli bir çorba. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Şimdi servis tabağına alıyorum.
Altta kalan yağı da bu şekilde üzerine ekliyorum. Şimdi tatlı tarifine geçtim. Tatlı tarifi için 1 litre sütü tencerenin içine aldım ve üzerine 4 yemek kaşığı nişasta ekledim ve 1 paket vanilya ekliyorum. Nişasta altına çökmesin, hemen karıştırıyorum ve birazdan şekerini ekleyeceğim. Şimdi 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Ve şimdi muhallebiyi karıştırarak pişireceğim. Dibi tutulmasın diye sürekli karıştırıyorum. Muhallebi koyulaşmaya başladı ve birazdan pişecek. Piştikten sonra hemen ocaktan alacağım. Muhallebiyi ocaktan aldım ve şimdi kaselere dolduruyorum. Şimdi portakal suyunu sıkacağım. Portakal suyunu sıktım. Şimdi süzüyorum. 1,5 su bardağı portakal suyuna ihtiyacımız var. Şimdi tencerenin içine 1,5 su bardağı portakal suyunu ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Hemen karıştırıyorum ve ocağa alacağım. Portakallı muhallebiyi de karıştırarak pişireceğim. Beyaz muhallebi sarı muhallebi pişene kadar koyulaştı ve şimdi hemen portakallı muhallebiyi üzerine döküyorum. Ben 4 büyük kase ve 2 küçük kaseye doldurdum. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi üzerini süslüyorum. Dilerseniz siz de herhangi bir malzeme ile üstünü süsleyebilirsiniz. Ceviz de olur, fındıkla olur, narla olur. Muhallebimiz koyulaştı ve şimdi dokusuna bakıyoruz. Kıvamı da bu şekilde. Deneyen herkese afiyet olsun. Çok lezzetli, hafif ve ferahlatıcı bir tatlı. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Brüksel lahana kebabın yanında acı biber turşusu çok güzel gider ve hemen bir turşu açıyorum. Turşunun linkini videonun sonuna bırakacağım. Dileyen bakabilir. Yağlı balık biber turşusu. Buraya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar ve hayırlı iftarlar diliyorum.